Necmettin Erbakan bu azınlık kavramı ve bu işi neden yapamadığımızın sorusunu açıklıyor. Diyor ki kendisine soru soruyorlar. Yani yapılır yapılamaz ne olacak falan gibi soruları sorduklarında 17 Şubat 1961 tarihinde bir röportaj veriyor. Diyor ki yerli otomobile karşı çıkanlar 3 grupta toplandı diyor. Bu Necmettin Erbakan'ın siyasete atılmadan 1960'lı yıllardaki vermiş olduğu tespit. Çok ilginç değil mi? Şimdi bakın iyice okuyun, yani dinleyin, tek tek anlayacağız. Birinci grup diyor, karamsarlar. Türkiye'de bazı kişilerin kendilerine ve topluma güvenleri yoktur. Bunlar özellikle her yeni iktisadi ve teknik girişime karşı çıkmaktadırlar. Hadi affedilebilirler. Güven affedilebilen bir sıkıntı olabilir. Duygusal bir durum olabilir. İkincisi bazı ithalatçılar diyor. Ülkede motorlu araç ithal eden bazı isimler, bunlar o dönemin belli kişileri, buna karşıdırlar. Bunlar yabancı firmaların acenteliklerini almışlardır. Her sene kendilerine tahsis edilen döviz oranında ithalat yapmaktadırlar. Eğer yerli üretim olursa karları düşecektir. O zamanın parasıyla, demin hani söylerken ibaresini kullanmıştım. 1960'ların parasıyla 1 milyar Türk lirası. Müthiş bir para değil mi? Çok ilginç. Üçüncüsü, Türk sanayisinin gelişmesini istemeyenler. Bunların sayıları azdır. Fakat sayı azlığı her zaman etki azlığı anlamına gelmemektedir. Ne güzel. Aynı öyle. Yani biz çokuz ya, biz ülkenin karşısına çıkanlarla ilgili mücadele edebiliyoruz ya, biz bu tür konular çıktığında sesimizi yükseltebiliyoruz ya. Emin misiniz arkadaşlar? Emin misiniz? Bir kez daha isterseniz düşünün. Düşünün, tartışın ve sonuca varın diyeceğim. Evet, Devrim Arabaları kitabından okudum. Süleyman Aşık'ın Kopernik yayınlarından çıkarttığı kitap. İlginç değil mi? Evet arkadaşlar, yıl 2022. 2022'deyiz. Oyuncak, sahtekar, bunlar asla yapılmadı. Abartıyorsunuz. Bunları DNR'lardan alabilirsiniz. Motoru yabancı ve böyle gidecek. Biz tabii idol isim üzerinden konuşuyoruz çünkü onun kavgası çok daha fazla. Bunun gibi onlarca proje bu şekilde aşağılanarak buraya geldik arkadaşlar. 1991 yılında TUSAŞ'ın kendi resmi sitesinde de görebilirsiniz. Yaptığı İHA'lar, SİHA'lara baktığınızda 91 yılında yaptığı İHA da var. Yani 91 yılında yapılan İHA hayata geçirilmiş olsaydı, yani biliyorsunuz biz SİHA'yı 2015'te yanlış hatırlamıyorsam ateşledik, 2016'da devreye aldık. Nereden bakarsanız bak 9 sene oradan 15-24 sene. Yani terörle mücadelede 24 sene önce hayata geçirebilmiş olsaydık nerelerde olurduk? Çok farklı yerde olur muyduk? Olurduk arkadaşlar. Yani işin ilginç tarafı niye 91'de ki bu olmadı, hayata geçmedi? Yalnızca teknolojik olarak mı açıklayacağız? Yok. Çünkü 2000'lerin başına da gittiğinizde aradan neredeyse 12 sene geçmiş. 12 sene sonra biz SİHA yapmaya gidiyoruz dediklerinde de o zamandan daha farklı olan bürokratlar, ya adamlar çok daha iyisini yapmışlar, siz isterseniz onlara tercümanlık yapan diyenler aynı yerdeler. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu mücadeleyi çok basit alırsanız, çünkü ben zaman zaman önemli bir konu olduğunu söylüyorum. Arkadaşlar altına yazan birkaç kişi, çok fazla değil. Bilerek de geldiklerini çok iyi bildiğim için söylüyorum. Yani ne demek istiyorsunuz? Siyasi bir mesaj mı vermek istiyor? Evet arkadaşlar, bir mesaj vermek istiyorum. Ama nereden anladığınız size kalmış bir şey. Siyasi mi, vatansever olarak mı algılarsınız? Yoksa teknoloji sever mi olarak algılarsınız? Ne olarak algılarsanız algılayın. Ben de diyorum ki,
F-35 lobisinin Türkiye'de Amerika gelip lobi yaptığını hiç düşünüyor musunuz? Yok. Patriot lobisinin Türkiye'de gelip lobi yaptığını düşünüyor musunuz? Yani Amerikan başkanı gelip Türkiye'de kendisini tanıtıyor. Patriotlar gelip Türkiye'de şey mi yapıyor? Yok. Onlar adına yapan, onlar adına konuşan, onlar adına en azından konuşmasa bile yapanları kötüleyen, aşağılayan, başka bir yerden alındığında bunun karşısında durmak için ağır cümleler kuran gruplarla karşı karşıyayız. Yani illa Patriot'ın, F-35'in lobisi yapmaya gerek yok ki. Yapılmasını engellemeniz de, başka bir yerden alınmasını engellemeniz de aynı lobinin faaliyetleri içinde. İşte aynı şekilde. O zaman diyorlar ya, biz karşımızda yabancıları görmedik diyorlar devrim arabaları engellenmesinde. Hep Türkiye'de kendisini vatansever olarak tanıtan insanların, ulusalcı olarak tanıtan insanlarla kavga ettik. Arkadaşlar bu iş böyle. Üzgünüm. Yani ne bazı arkadaşlar nasıl anlayacaklarsa anlasınlar. Bu kavgada karşı taraf her türlü bel altı vuruşunu yapacaktır. Hiç çekinmeden yapacaktır. Savunanları yerin dibine sokmaya çalışacaktır. Yapanları yıldırmaya çalışacaktır. Yeni yapacakları hayatlarından bezdirmeye çalışacaklar. Şu anda biraz daha az ama inanın fark eden bir şey yok. Kendisini ispatlamış olan teknolojilerde bile bu kadar aşağılayıcı konuşmalar yapılabildiğini düşünüyorsanız bazı projeler var ki sonuca ulaşamayabilirsiniz, gecikebilirsiniz. Onlar da nelerle karşılaşacağınızı bir tahmin edin bakalım. Sizce girmeye istekli olabilirler mi? Girmek için kendilerine motivasyon kurabilirler mi? Allah'a bin şükür birçok kişi bu saldırılara rağmen üretmeye çalışıyor. Peki o zaman söyleyelim. Ya saldırmasalar, bir de destek olursak nerelere doğru gidebiliriz? Bu soruyu da bir soralım mı kendimize? Maalesef arkadaşlar soru soruyoruz ama bunların cevabını getirecek veya bunların karşısına çıkıp cevap veremiyoruz. Bazen görüyorum bazı eski komutanlarımız üretim konusunda çok net olarak fikirlerini beyan ediyorlar. Anında paramparça ediyorlar. İdeolojik olarak paramparça ediliyorlar. Vay siz ittifakı mı destekliyorsunuz? Yok. Onlar üretimi destekliyorlar. Onlar bu ülkenin geleceği için. Onlar çünkü sahada en zor şartlarda görev yaparken onların yokluğunu biliyorlardı. Yani bu ülkeyi seven, askerini seven herkes bunu yapan kişilerle ve eğer doğru projelerse destek verirler. Ama bir bakın bakalım şöyle Twitter'a. Bir tek lehte bir laf söylesinler, paramparça edilmek elde değil. Bir suskunluk dönemine girdik arkadaşlar. Yani sanki şöyle bir havadayız. Biz başardık. Arkadaşlar, başarmakla başarısızlık arasındaki çizgi inanın çok ince bir çizgi. Bir anda geriye pat diye sarı verirsiniz. Ve o sarı verdiğiniz yerde de sonuçlarına katlanırsınız. Yani şöyle bir şey değil. Çok başardığında başarısızlık çizgisini çok yukarı doğru çekmiyorsun. Çünkü adam seni bir şeyle suçluyor. Yani bir mahkemeye veriyor. Şirketinle ilgili bir dava açıyor. Vergisiyle ilgili bir duruma getiriyor. Olmaz mı? Her şey yapılabilir. İftira atıyor. Mahkemeye veriyor. Siyasi olarak hesaplaşmaya çalışıyor. Siz savunma sanayinde şuraya kadar gelin. Ne fark edecek ki? Aşağı şak diye çekilirsiniz. Başarı açıldığında başarısızlık arasındaki havuz gitmiyor. Sizi aşağı almalarıyla yukarıda kalmanız arasında ince bir çizgi hep devam eder. Savunma sanayi böyle bir çizgidir arkadaşlar. Çünkü tamamen izinle çalışılan, tamamen yurt içi alımlarının ağırlıklı olduğu, önünüzü devletin imkanlarıyla açılabildiği. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl devlet yani para mı veriyor? Bazı proje için para veriyor. Yani Altay projesi Koç grubuna para verildi. Geliştirmesi için. Arkasından ihaleye giren şirkete gelindi. O şirket bitirdiğinde belli bir para kazanacak.
Belli motorlar için devlet sübvanse ödüyor. Yani Altay tankının motorunu üretmek için, diğer motorları üretmek için. Yani bunu çözdüğünüzde, bunu aşağı çektiğinizde bir anda gidersiniz. Kaybetmenizle kazanmanız arasındaki çizgi çok ince bir çizgidir arkadaşlar. Bu çizgi yalnızca üretenler, yapanlarla ilgili değildir. Eğer gerçekten inanıyorsanız dalga geçenlerle sizler de mücadele edin. Yok, seyretmek istiyorsanız da yapacak çok da fazla bir şey yok. Çekirdek almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü seyrederken çok daha zevkli olduğunu düşünüyorum. Beni takip edenlerin birçoğunun sessiz kalmadığını, sessiz kalmanın ötesine lafını esirgemediğini, lafın esirgemenin ötesine bunun için yapılması gereken bir şey varsa, ister siyasi, ister hukuki, muhakkak demokrasi içinde tepkisini doğru koyan insanlar olduğunuzu biliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ramazan ayınız tekrar hepinize hayırlara vesile olsun.